Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bollinger bandını Excel'de nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu analiz yöntemi 1980'lerin başında John Bollinger tarafından geliştirilmiştir. Fiyat hareketlerini analiz etmek ve volatiliteyi kullanmak için kullanılan teknik bir analiz aracıdır. Bu bantlar özellikle finansal piyasalarda trendleri ve olası dönüş noktalarını tespit etmek için geliştirilmiştir. Volatilite bir finansal varlığın fiyat hareketlerini, büyüklüğünü ve kapsamını ölçen bir araçtır. Bollinger Bandı orta bant, üst bant ve alt bant olarak 3 bileşenden meydana gelir ve farklı alanlarda kullanılan birçok farklı türde Bollinger Bandı bulunmaktadır. Grafiğimizi hazırlarken kalan detaylardan bahsetmeye devam edeceğim. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki verilerimi alıyorum, kopyalıyorum ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Grafiğimizi hazırlamadan önce her zamanki gibi yapmamız gereken bazı hesaplamalar var. Bunların ilki hareketli ortalama. Şuraya geliyorum. 20 günlük hareketli ortalama diye bir başlık atıyorum. Ve buradan 20. güne geliyorum. Hareketli ortalamanın süresini standart olarak 20 gün alacağız. Ancak bu süre sabit değil. İhtiyaca veya analiz amacına göre ayarlanabilir. Yani bu sınır kullanıcının analiz yapmak istediği zaman dilimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Shift eşittir diyorum. Ortalama formülünü alacağım. Ve şuradaki değerlerimi seçeceğim. Bunu aşağı doğru çektiriyorum ve her kayar 20 günü almış oluyorum. Baktığım yerde son 20 günü, baktığım yerin son 20 gününü almış oluyorum ve kayar 20 gün oluyor bu. İkinci olarak standart sapmayı hesaplayacağız. Standart sapma hesabı ile birlikte de finansal varlıkların fiyat hareketlerindeki değişkenliğin hareketli ortalamasından ne kadar uzaklaştığını veya ne kadar yaklaştığını ölçmüş oluruz. Shift eşittir STD sapmayı alacağız. Şunu. Yine buradaki 20 günlük değeri seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Ve aşağı doğru bunu çektiriyorum. Burada da yine son 20 günün, baktığımız değerin son 20 gününün standart sapmasına bakmış oluyoruz. Yine kayar bir 20 günlük standart sapma olmuş oluyor. Son olarak da üst band ve alt band hesaplaması yapacağız. Bu bantları hesaplamamızdaki amaç finansal varlığın fiyat hareketlerinin ortalamasına ait sınırları belirlemek. Yani fiyatların çoğunlukla bu bantların içinde kalacağı bir güven aralığı oluşturmak ve yatırımcılara alım satım kararlarına yardımcı olmak. Formülü de şu şekilde: Shift eşittir, parantez açıyorum, burası çarpı 2 diyorum, parantezi kapatıyorum, artı hareketli ortalama. 2 ile çarpıyoruz çünkü istatistiksel temel olan normal dağılım prensibine dayanarak fiyat hareketlerinin büyük çoğunluğu, yaklaşık %95'ini bantların içinde tutacak bir güven aralığı oluşturmuş oluyoruz. Bunu aşağı çekiyorum ve sağ tarafa Ctrl R diyorum. Şunu sola alıyorum. Yine bunu da sola alıyorum. Şunu artı 2'yi eksi 2 yapıyorum. Bu şekilde. Şu yine C21 ile toplamış oluyorum bunu. Yani hareketli ortalamayla. Şu an grafiğimizi oluşturacak verileri hesaplamış olduk. Artık grafiğimizi yapabiliriz. Bunun için ekleye geliyorum. Buradan çizgi grafiği seçiyorum. Şunu. Şimdi bunu biraz büyüteceğim. Grafik başlığını kaldırıyorum. Diğerleri şimdilik böyle kalabilir. Daha sonra tekrar düzenleyebiliriz. Ancak buradan veri seçe geliyorum. Şuradan standart sapmayı kaldıracağım. Standart sapmanın görünmesini istemiyorum. Şuradaki verilerimi, göstergemi üste alıyorum. Kalın yapıyorum ve büyütüyorum.
Şuradaki tarih etiketlerimi seçiyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Bunları aşağı alalım. Ve şunu da kalın yapıp biraz büyütelim. Çok oldu. Bununla aynı olsun. Hatta şunları siyah yapalım. Daha belirgin olsunlar. Şunları da kalın yapıp biraz büyütelim. Ve şuradaki üst bantı seçiyorum. Bunu şöyle çizgi nokta nokta yapacağım. Aynı şekilde şunu da, alt bantı da bunların isterseniz rengini değiştirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Veri seç diyelim. Şunu gizli tiklerin ve şuralarını artık gizleyebiliriz. Grafiğimi biraz daha büyüteceğim. Şuradan görünümden kılavuz izlerini kaldırıyorum. Burada ortalamayı yeşil yapmışız. Mavi, yeşil, kırmızı, sarı yapalım. Onu burayı düzenleyelim. Şuradan ortalamayı yeşil yapalım. Rengini. Alt bandı da kırmızı yapalım. Şuradan formülümü alacağım. Şurasını. Şöyle göstereyim. Şurayı komple alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.